Evet arkadaşlar, bugün yanımda Ozan Yazıcı var. Shira gitarlarının sahibi, markanın yüzü. Nesisin abi sen? Sahibi diyelim. Evet. Hani şu an 3 kişiyiz toplam. Bir lütfiyerimiz, bir de boyacımız. Ben varım. Peki nereden çıktı bu fikir? Sen enstrüman üreticisi misin? Yok, ben normalde hani mimarım. Ben de peyzaj mimarıyım. Buldum, meslektaş buldum. Nasıl geldi Yani bu? Benim 15 yıllık falan bir hobim bu. Gitar çalıyor musun Tabii peki? kendime çalıyorum. Süper. Yani bir 15 yıllık hobim. Hep bir hani şeyini istemişim. Bir içimde kalmıştı. Şu işe bir gireyim, hani bir deneyeyim. Hani yerli bir üretim gitar olmasını istiyordum. Sonradan öyle fırsatlar denk geldi. Hani hepimizin aynı şehirde olması arkadaşlarla. Böyle bir denkleştik ve hani yapalım mı proje dedik. Hayır, Eskişehir bu işin aslında ana vatanı gibi filan oldu Türkiye'de. Yani orada enstrüman üretim okulu bir şey var. Evet. Ben oradan şey yaptığını zannettim ama sen mimarsın. Yok, hiç enstrüman yapımla alakam yok. Evet. Yani kendi tamamen hobi odaklıydım ben. Hani üretim işine girdiğimiz zaman tabii iyice geliştirdim bu işi. Evet. Yani girdikçe sevmeye de başladım. Hani iyice beni kendine çekti diyelim. Peki yani bu sektörde sizin kattığınız, ben şunları eksik gördüm, bunları sunuyorum dediğiniz bir şeyler var mı marka olarak? Aslında marka hedefimiz şuydu. Biz hani el yapımı enstrümanların hani Evet. daha uygun fiyatlara ve daha sorunsuz, hani daha güvenilir bir şekilde gitaristlere sunulmasıydı. Son zamanlarda farkındaysanız bazı ünlü markalarda bile üretim sıkıntıları çıkıyor. Çok büyük miktarlarda paralar ödemenize rağmen karşılığını alamıyorsunuz. Sizde öyle bir şey yaşanması imkansız Yok, herhalde. imkansız. Biz ağaçları hepsinden tek tek kontrollerini sağlayıp hani gerekirse hani bekletip bütün sorunlarını hani giderilmiş şekilde kullandığımız için öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hiçbir şekilde bu enstrümanlarda hani dönme, işte cızlama onlar olmayacak yani. Ve fiyat olarak da galiba hani daha makul oluyor. Daha O makul, firmaların hani. üst seviye gitarlarını siz daha makul bir fiyata o üst seviye kalitesini sunmaya başladınız galiba. Yani şöyle söyleyelim, üst seviye bir gitarın yarısından, hatta yarısından daha azına bile denk geliyor bazı modellerimiz. Peki hedefleriniz falan neler? Var mı böyle firma olarak vizyonunuz? İşe girerkenki hedefim şuydu. Gitaristlerin alışkın olduğu kasaların yanında kendi kasamızı da hani kendi imzamızı yani sunalım. Aslında kendi imza olan bir şeyi kabul ettirmek biraz da zor. Dolayısıyla o yüzden herhalde ne var elimde? Bir tele kasa var değil mi? Evet. Gitaristlerin alışkın olduğu 2 tane klasik kasamız Tele. var. Tele ve Stratocaster'a benzeyen. Strat kasa. Ama bir yandan da şu tarafta sizin imzanız olan Bu da Vontura. Von Tra. Arkadaşlar. Ben biraz tabii bu gitarları çalma fırsatı buldum. Les Paul kasa sound'una en çok yakın olan bunu hissettim. Çalmaya başladığım anda gitara bayıldım. Hemen girelim ya. Bunun artıları neler bir Les Paul kasaya göre? Mesela hop tek elle uçuracağım neredeyse. Evet, hafiflik açısından bayağı hafif bir gitar. Les Paul gibi gitarlara göre. Yani Les Paul'u aratmayacak tonları olsun. Normalde tabii ki Vontura custom modeli. Evet. Yani spalted walnut subwood'u var. Flag maple neck'imiz var. Normal modellerimiz. Bir de köprü gömük. Köprü gömük teller kasanın arkasından geliyor. Bu bize daha yüksek bir sustain sağlıyor bu gitarda. Les Paul tipi çalımlara Olabildiğince titreşimi kasaya yansıtmış gitar. yani net aktaran Tasarım. bir tasarım. Peki kim tasarladı bunu mesela? Bunu Alperen'le beraber tasarladık biz. Çok şık durmuyor mu arkadaşlar? Yani özel bir tasarım, hiç gözümüzün alışık olmadığı bir tasarım olmasına rağmen çok yakışıklı, samimi duruyor. Sahnede de çok şık duracağını düşünüyorum bu gitarın. Manyetik seçimi aşağıda düşünmüşler. Peki manyetikler ne? Seymour Duncan mı veya başka bir marka mı? Nedir manyetikler? Aslında bizim olayımız bir yandan da hazır butik bir firmamız varken manyetikleri de el üretimi yapmak. Manyetikler el Evet, üretimi, sarı. sizin üretiminiz. Kendi üretimimiz, evet. Bütün manyetikleri kendimiz üretiyoruz, hani sarıyoruz. Manyetik üretmek çok kolay bir şey değil yani. Ya sabır isteyen bir iş en başta. Kopmalar çok yaşanıyor, yani sonuna geliyorsun manyetiği sarmanın bir anda tel kopuyor hepsi baştan. Yani zor bir iş manyetik yapma. Standart modellerde de sizin manyetikler Evet. zannedersem. Bütün modellerimizde hani klasik S, klasik T, Vontura hepsinde manyetikler kendi sarımımız. Gelip adam diyor ki ya abi ben işte manyetikleri şunlardan istiyorum. Sapında farklı bir ağaç istiyorum. Klavyesinde farklı bir ağaç istiyorum. Onu müşteriye sunabiliyor musunuz yoksa kardeşim bizde öyle bir şey yok. Bizim standart modellerimiz bunlar. Onları mı alabiliyorsun diyorsun. Nasıl yani işiniz nasıl? Aslında ürünler standart çıkıyor. Evet. Hani özel sipariş şu an için hani düşünmüyoruz ama yine bir Instagram üzerinden ulaşırlarsa, ekstrem değişiklikler olmuyorsa an üretimde değerlendirilebilir. Şimdi elimizde tele var. Bunun malzemeleri neler mesela şu an? Standart olarak neler sunuyorsunuz siz? Normalde hani Telecaster ve
Stratocaster gitarlarında biliyorsunuz standart bir uyum vardır. Kızıl ağaç gövde, akça Evet. ağaç saptır. Evet. Yani biz yine aynı şekil o standart uyumu bozmadan devam ediyoruz. Pirinç eşikli köprüler sunuyoruz. Pirinç tonu bayağı bir değiştiren bir şey değil mi? Yani Çok iyi. daha parlak, teleye daha uygun hale getiriyor. Peki şeyde de garip bir şey var sanki. Bu bir kompozit bir eşik. Kendi karakterini katan bir malzeme. Telecaster'ların normal hani kendi köprülerinde de bazı modellerde pirinç saddle'lar olur ama üstü kaplı olur. O yüzden biz normal gibi görürüz. Biz onu sadece kaplı olmayan versiyonunu kullandık. Modelden modele değişen bir. Bize göre sesinin daha iyi olduğunu düşündüğümüz bir köprü kullandık. Renk nasıl oluyor? Renk seçenekleri var mı? Renk seçenekleri var tabii ki. Her modelden 5'er tane şu an ürettik. Evet. Hani orada 3 tane boya çeşitimiz var. Düz renkler, metalik ve sparkle. Sparkle dediğimiz, Sparkle dediğimiz Stratocaster'ın üzerindeki gibi. bakın arkadaşlar. Parıl parıl. Tabi bu fiyatı etkiliyordur herhalde. Tabii ki yani zaten bizde fiyatlar boyaya göre değişiyor. Bütün aslında bu gitar, o gitar ve bu gitarın arasındaki tek fark boyası. Boyada hani fiyat farkı oluyor. Fiyatı nasıl oturtabilirsin piyasaya göre? Meksika'da üretilen gitarların Evet. fiyatlarına göre. Ama üst model bir gitar aldığınızı, özel eşik seçimleri olduğunu, çok özel işçilikle yapıldığını düşünün. Bu arada perdelerle tellerin arasında çok az bir mesafe var. Schroedering'e uygun, kesinlikle cızlama bızlama olmadan inanılmaz rahat. Gitarları çalmak çok rahat gerçekten. Burada humbucker, single. 3 single var mı? Klasik S modellerimiz var. Hatta onların bir tree daha var. Üzerinde bir mini switch var. Bu mini switch normalde hani 5 pozisyonun dışında bize bir ekstra bir pozisyon daha Yani sağlıyor. şurada bir switch oluyor Evet, yani. aslında biraz sürprizli bir şey. Gitarları teker teker de tanıtımlarını çekeriz zamanla. Metal aksamda ne kullandınız? Wilkinson marka ürünler kullanıyor. Botov firmasının alt markasıdır. Aslında hani çoğu büyük markanın da kullandığı kaliteli bir parçadır, aksamdır. Evet. Özellikle tele köprülerindeki Wilkinson'lar ciddi büyük firmalarda kullanılmıştır yani. Altın kaplama ve krom kaplama gitarların rengine göre seçimlerini yapıyorsunuz Yani herhalde. kozmetik seçimlerini gitarların rengine göre, yakışıklılığına göre seçiyoruz. Bir de bana bir sap ağacından bahsetmiştin. Vontura kasalarda da şimdi normalde bu hani biz hani standardı bozulmasın diye Maple yaptık. Bu custom modelimiz olduğu Evet. için böyle. Normal modellerimizde bu sap akajo ağacından yapılıyor. Bu da daha esnek, daha dinamik bir Evet, yeni bir ağaç daha öğrenmiş olduk arkadaşlar. akajo. Bana bazen acayip poufera bir de. Poufera mıydı? Çok Neydi? klavye ağacı. O nedir, bu nedir? Arkadaşlar zaten dünyada böyle ağaçlar azaldıkça, bazı ağaçlar yasaklandıkça veya firmalar işte daha uyguna bir ağaç buldukça hep isimler artacaktır, emin olun. Ben peyzaj mimarı olarak takip edemiyorum zaten. Aynı etkiyi yaratıyor mu? O ağaç seçimi aslında daha yumuşak bir ağaç. Yani Maple gibi küt durmuyor, daha esnek bir ağaç. Yani o esneklik sayesinde daha dinamik çalımlar mesela. Daha hani funk, hani o tarzlara Evet. yönelik çalımları da destekliyor bu kasa. Ağaçların çizgileri Güzel seçtiğimiz için dik oluyor. Hata bir sıkıntı yaşamayacak bu ağaç. dik olmazsa ne olur mesela? Hesap dönmesi gibi problemlerle karşılaşma ihtimalleri yüksek oluyor öyle durumlarda. El üretimi olduğu için en iyisini seçebilme ihtimalin oluyor. Dik bulmak daha zor. Firmalar buna çok dikkat etmiyorlar maliyetler açısından. O çizgileri dik bir şekilde seçtiğiniz zaman ağacın eğilmesi, sap ayarınızın kaçması daha zor oluyor. Bir de bir model daha var demiştin. Neydi? Bu laminasyon özelliği de var. Aslında sapın en güvenli olma şeydir. Arkasında iki çizgi oluyor buradan kahverengi. Daha ince bir ağaç, Evet. sonra tekrar ağaç, daha ince bir şerit ağaç daha, bir ağaç daha
birleştiği zaman laminasyon oluyor. Bu da sapın hiçbir şekilde dönmesinin mümkün kılmıyor. O da tercih meselesi. Tercih. Fiyat farkı Yok, fiyat farkı Fiyat yok. farkı O tamamen var. tercih üzerine. Ve sap demişken bir de arkadaşlar sap ayarını yapmak artık hani işkence haline gelmesin diye. Evet, wheel type truss rod dediğimiz sistemi tercih ediyoruz. Hani buradan yapılıyor sap ayarı. Bunun bir tane metal çubuğu var diyoruz onu geekback'lerimizin içinde. O çubukla hani sağa sola döndürerek sap ayarını Evet, rahatça yapabiliyorlar. Laf lafı açıyor. Geekback değil mi? Evet. Ve bu da Türk markası değil mi? Evet, Vagon markasıyla işbirliği yaptık. Evet. Vagon'un 4 numara modeli bu. Bakın oturacağı yer. Aşağıda Şu aşağıda yastıkları kesinlikle yere bırakıldığında gitara zarar vermeyecek şekilde. Bu da fiyatın içine dahil. Tabii ki içine dahil. İçinde işte o demir çubuğumuz var. Alyanları vesaire. Onlar. Bir de sertifikalarımız var. Onlar daha çıkmadı. Vallahi kutlarım. Çok güzel iş çıkartmışsınız. Orada Shira ne demek? Shira, kutup yıldızının Farsça ismi aslında. Logoda bir kutup yıldızımız var. Hani İleride ne kasa eklemeyi düşünüyorsunuz? İleride aslında offset modellerimiz gelecek. İlk düşüncem öyleydi. Hani kendimize az kasalar. Ama tabii ilk girişte onu sunmayalım. Hani daha alışkın olduğumuz kasaları sunup yanında böyle bir kasayla giriş yapalım istedik. Ki ondan sonra hani artık kabul edildiğimiz zaman daha böyle offset, daha büyük semi-hollow belki kasalarla devam etmeyi düşünüyoruz yola. Türk firmalarını ben desteklemeyi çok seviyorum. Ekonomik şartlara rağmen yani buna dalmanız, girişmeniz bayağı bir cesaret isteyen bir iş. Ya aslında cesaretimiz vardı, aklımızda kalacağını dedik. Hani en azından yapalım. Yani kendi içimizde kalmasın. Hani böyle Peki bir şey size denemiş nasıl olduk. ulaşacaklar? Yani bu gitarı satın almak istiyorum ben. Nasıl ulaşacağım sana? Şu an için Instagram üzerinden hani bize ulaşabilirsiniz. Ama yakın zamanda gitarları deneyebileceğiniz bir alanlar bulacağız tabii ki. Hani bir bayi olabilir. O zaman Instagram sayfanız neydi? Onu bir takip etsin arkadaşlar da gelişmelerden mahrum kalmasın. Tabii direkt Shira Guitars üzerinden ulaşabilirsiniz. Zaten ben yazarım arkadaşlar. Tabii Instagram'dan. Veya Açıklamalar kısmına bırakırım zaten. Bir de web sitesi var. web sitemiz var. O da shiraguitars.com üzerinden. Hani yine Shira Guitars adı altında. Orada çalım videoları, Güzel. demoları var. Galeride modellerin daha hakim göründüğü fotoğraflarımız var. Evet. Oradan bakabilirler. Direkt DM'den de mesaj atabilirsiniz. Tabii direkt DM'den ulaşabilirler. Sorularınız varsa direkt arkadaşlar ilgilenirler. Gelecek hedefler var mı peki? Daha kendi kasalarımızı hani ağırlık vermek istiyoruz gelecekte. Halihazır Standart kasalar. Kasalardan çıkıp. Gerçi aslında bizim standart kasalara kendi yorumumuz da var. Hani standart kasaları daha modern hale getirip Ha, bana söylemiştin. Bir problem var demiştin Strat'larda mesela. Evet. Onu hallettik demiştin. yani statlar genelde hani üretim kolay olduğu için çok problem yaşayan bir alet. Hani Evet. şu işte kalın mi telinin işte atıyorum çalarken çarpmaları Evet. bazıları çok müsait bir alet aslında buna. Sorunlarla kesinlikle Sorunlarla yaklaşmak. karşılaşmayacağız biz. Arkadaşlar belki bir statınız olacak mesela ama bütün problemlerden arındırılmış bir Arındırılmış bir stat. stat olacak. Gelecekte de bu modelleri, standart modelleri en kaliteli bir şekilde üretmek artı kendi yarattığınız Tabii işte gerek imzanız olan. Hani onun dışında daha offset modellerimiz olacak. Dediğim gibi semi-hollow kasalara belki yeni giriş yapacağız. Ozan'cığım çok memnun oldum. Bir dahakine kışa bekleriz. Teşekkür ederim. Tabii. Çünkü gördüğünüz gibi böyle yayının başından sona doğru böyle terler, sıcaklık. Yani ben burada klima olayını çözemedim arkadaşlar. O yüzden hani böyle yazın çıkan videolardaki nem dolayısıyla hepinizden özür diliyorum. Bence harika bir tanıtım oldu. Böyle yeni yerli markaları tanıtmak benim çok hoşuma gidiyor. Firmayla ilgili bütün bağlantıları, Instagram sayfasını vesaire açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyoruz. Yerli firmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da böyle orijinal markaların, ünlü markaların başka firmalar tarafından elle yapılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Buna sıcak bakıyor musunuz? Fiyat performans olarak bu tarz ürünleri nasıl buluyorsunuz? Siz bu tarzda bir gitar kullanıyor musunuz? Hepsini böyle yorumlar kısmında tartışırsak çok mutlu oluruz. Biz efendim size başarılar diliyoruz. Umarım bol bol karşılaşırız, bol bol konuşuruz. Umarım yani inşallah işlerimiz ilerler ve yani daha çok tanıtım videoları çekmek üzere burada buluşuruz tekrar. Evet. Arkadaşlar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi koç gibi kalın. Görüşürüz.